kumaşlı kalem etek yapımı paylaşacağım. Aslında ben eteği dikeli bayağı bir zaman oldu. Hatta ilk yaptığımda Instagram'dan paylaşmıştım. Ama videosu depo olarak duruyordu. Bayramda da çok fazla dikiş dikemediğim için sizinle bunu paylaşayım dedim ve tam da aslında mevsimi. Ben bu eteği bir nikaha gitmek için dikmiştim. Onun için böyle biraz daha şık olması için üzerine bluzunu da diktim. Ama bu bluz yerine böyle bir tişört giydiğinizde etek günlük bir hale de bürünüyor. Kaldı ki kumaş değişimiyle de çok farklı tarzlar elde edebilirsiniz. Bu arada bluzun yapımının videosu yok. Ama adımlarını Instagram'dan paylaşmıştım. Öne çıkanlar kısmında bulabilirsiniz. Bu şekilde eteğin yapımı bu arada kolay gibi görünmüyor ama gerçekten çok kolay. Ben de zaten ince anlattım. Dilerseniz hemen başlayalım. Eteğimi yapmak için krep kumaş kullanacağım. Bu pantolonluk bir krep, yani tok ve kalın bir krep kumaş. Benim kumaşım çok azdı. 1 metreden çok daha az kullandım. Ayrıca kumaşımın da gördüğünüz gibi böyle yaraları vardı. Ona rağmen çok rahatlıkla yetti. Öncelikle kumaşımı 2 kat bir şekilde önüme alıp tekrardan kenarından 2'ye katlıyorum. Kalıp olarak ben direkt bir kalem eteğimi kullanacağım ama isterseniz ölçülerinizle de kesebilirsiniz böyle bir eteğiniz yoksa. Burada önemli olan şey eteğimizden daha geniş kesmemiz gerekiyor. Nedenini anlayacaksınız. Kumaşımın katından 4 santim işaretliyorum ve 4 santimin ilerisine yerleştiriyorum eteğimi. Alt tarafına katlama payını fazlaca vererek etrafından dikiş payı bırakarak kesiyorum. Şimdi böyle geniş bir etek parçası elde ettik. Öncelikle bir tanesini alıp 2'ye katlıyorum ve orta kısmını iğneyle işaretliyorum. Daha sonra kenardan 12 santim uzaklıkta işaret bırakıyorum ve bu kısmı dümdüz bir şekilde çiziyorum. Çizdiğim yeri kesiyorum. Artık orta noktama bıraktığım işaretlerimi alabilirim. Kaydırmamak için yapmıştım zaten bunu. Şimdi gördüğünüz gibi ön parçamı 3 parça olarak ayarladım. Bu kestiğim yerleri overlockla temizliyorum. Eğer overlock makineniz yoksa burayı zikzak dikişle de temizleyebilirsiniz. Önemli olan kumaşın kenarını kapatmak. Şimdi yırtmacı ayarlayacağız. Alt katlama payını unutmadan yırtmacımızın boyunu işaretliyoruz. Ben 17 santim kullandım. Daha sonra işaretlediğim yerlerden minicik çıtlar atıyorum. Ve bu çıtımın alt kısmını overlock dikişimin kalınlığında 2 kez içeriye doğru kıvırıyorum. Ve buralardan iğneliyorum. Yırtmacımın ağzını kapatıyorum şu an. Overlock'la temizlemenin böyle güzel bir özelliği oluyor. Çok rahat bir şekilde incecik katlayabiliyorsunuz. Buralardan düz dikişle dikeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi üst tarafını birleştireceğim. Bunun için güzelce denkleştiriyorum ve birbirine iğneliyorum. Burayı da aynı şekilde düz dikişle dikeceğim ama dikişimi tam olarak yırtmacımın en son köşesinden itibaren yapacağım. Yani oradaki dikişim yırtmacımın kenarı olarak devam ediyormuş gibi olacak. Böylece dikiş arası yırtmaç elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi dikişten ayrılıyor yani. Şimdi diğer kalan kenar parçamı da orta parçamın diğer tarafına yerleştirdim.
Ve buradan dikiyorum. Aynı kalınlıkta dikmeye dikkat edin. Çünkü yırtmak için fazla pay bırakarak içeriden diktik. Diktikten sonra bu dikişlerimi ayırarak güzelce ütüleyeceğim ve bastıracağım. Bu şekilde ön parçamızı hazırladık. Şimdi sıra geldi arka parçayı hazırlamaya. Arka parçayı da ön parçayla beraber geniş kestik ama yırtmaç yapmayacağımız için fazla paya gerek yok. Bu yüzden kat kenarından fazla bıraktığım yeri işaretledim. Ve bu işaretlediğim yere fermuar payı ekleyerek kenarından dümdüz çiziyorum. Ve çizdiğim yeri kesiyorum. Arka tarafı dikişli ve ortadan fermuarlı yapacağım için böyle yapıyorum. Kenara ekleyecekseniz bu kısmı direkt tek parçada yapabilirsiniz. Ön parçada yaptığım gibi arka parçamın da kenarlarını overlockla temizliyorum. Ve bulabildiğim en uygun gizli fermuarı bu kenara yerleştiriyorum. Fermuarın dişlilerinin başladığı yeri kenara iğneledim. Çünkü farklı bir kemer tipi göstereceğim. Normalde kemer için böyle bir 2-3 santim yukarı koyuyorduk hatırlarsanız. Ve gizli fermuarımı güzelce dikiyorum. Burada dibinden dikmek çok önemli. Eğer gizli fermuar dikmekte zorlanıyorsanız ayrıntılı bir şekilde nasıl dikebileceğinizi anlattığım videoyu sağ üst köşeye ekledim. Tıklayıp gidebilirsiniz. Fermuarımı diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi sanki dikiş var orada, fermuar yok. Şimdi bunun da altını kapatacağım. Burada da yine dikişi fermuarımı diktiğim dikiş devam ediyormuş gibi atmam gerekiyor. Böylece potluk oluşmayacak. Aynı şekilde altını da ütüledim, bastırdım. Ve gördüğünüz gibi arka parçam da çok güzel oldu. Şimdi arka parçamın üzerine ön parçamı yerleştiriyorum. Ve kenarlarından dikiyorum. Dikerken önce overlockla diktim, daha sonra düz dikişle geçtim. Ve bu şekilde bir sonuç aldım. Sıra geldi kemeri yapmaya. Kemeri ben kıyafetin üzerine yapıştırarak yapacağım. Böyle de çok kolay bir kemer tarzı oluyor. Öncelikle ölçü aldım. Ve ölçümden 2-3 santim kadar uzun bir parça kestim. Bunu eteğime yerleştireceğim. Fermuar uçlarını temizliyorum. Ve kemer parçamın ucunu 1 santim kadar içeriye katlıyorum. Ve fermuarımın olduğu yere yerleştiriyorum. Tabii ki yüzünden. Kemer parçamın kalanını da eteğin beline sarıyorum. Sonuna kadar geldikten sonra bu uç kısmını yine içeriye katlıyorum başlangıçta yaptığım gibi. Fermuara denkleştirip iğneliyorum. Şimdi burada 2 tane dikiş yapacağız. Birincisi en tepedeki yeri kapatacağız. İkinci atacağımız dikişte kemerimizin kalınlığını kaç santim istiyorsak oradan düz dikiş gideceğiz. Öncelikle overlockla güzelce kenarını temizleyip diktim.
Daha sonra ikinci dikişime geliyorum. Bunu 4 santim kadar aşağıdan yapacağım ve düz dikişle yapacağım. Bakın bu dikişimi de attım. Kemerimin diğer kenarında overlockla temizliyorum tek kat bir şekilde. Bu da iç dikişin temiz olması için yaptığım bir şey. Gördüğünüz gibi tertemiz bir kemer elde ettik. Şimdi gelelim bunun kenarını kapatmaya. Kemerimi yukarıya doğru döndürüyorum. Uçta kalan katlı kenarı aynen katlı bir şekilde devam ettirerek tabii ki. Ve içeriye döndürüp iğneliyorum. Zaten bu düz dikişle yaptığımız dikişe kadar katlanabiliyor. Kemer kalınlığı da böylece ortaya çıkıyor. Çepeçevre iğneliyorum. Diğer ucunu da güzelce yerleştirdim. Ve parmağımla gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikiyorum. Şimdi bu dikiş birazcık önemli. Biraz güzel durması gerekiyor. Bu yüzden dış kısımdan dikeceğim. İç kısımda tutması gereken bir şey yok. Yani kemerin diğer tarafını zaten kapatmıştık düz dikişle. O yüzden bu işlemi yapmak çok kolay oldu artık. Ama yine de ben terledim gördüğünüz gibi. Dikişimi attıktan sonra bu şekilde görünüyor. Bakın bayağı bir temiz oldu. En son olarak da alt kısmını kapatacağım. Burayı bir kat içeriye katlayıp dikeceğim. 2 kat kıvırmıyorum çünkü yırtmaçta kabalık yapıyor. Önce yine kenarını overlockla temizleyeceğim. Bu arada overlockla kenarını temizlerken içeride açtırarak ütülediğimiz dikişler var ya, onların birbirinin üzerine katlanmamasını sağlıyorum. Daha sonra 3-4 santim kadar içeriye katlayıp düz dikişle dikiyorum. Ve alt kısmımız da temiz bir şekilde kapanmış oldu. Ve böylece eteğimizi tamamlamış olduk. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.